Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyicilerimiz, bugün geçen haftanın Sexuality, Attachment ve Trauma, çocukluk travmasının çift ilişkilerine etkisi ve terapisi konusuna devam edeceğiz. Kaldığımız yer seksüalite konusundaydı ve çoğunluk kişiler eğer attachment ebeveynleriyle onlara bakıcı olan kişilerle iyi ve güvenli ilişki yaşamışsa hayatta daima iyi ve güvenli olacaklarına, her şeyin yolunda gideceğine inanırlar. Ve bildiğiniz gibi travma yaşamış olan çiftlerimiz bundan yoksundurlar. Bu beceriler gelişmemiştir. Güvensiz attachment'da yakınlık tehlikeli gelebilir ve sevgi ve saygı ve destek alabileceğine inanamaz kişiler. Seksüel taciz, seksüel olarak güvende hissetmemize ya da seksüel hayatımızın sağlıklı olmasını, kendimizi bırakabilmemize engel olur. Ya seksi sevgi yerine kullanmış oluruz, kafa karışıklığı olur ya da seksten korkarız bu durumda. İleride orgazm ve uyarı zorlukları yaşanır. Seks sırasında korku ve flashbackler tetiklenir. Genelde tekrar travmayı yaşatan seksüel aktiviteler tekrarlanır. Bu daha çok kafa karışıklığına sebep olur. Eğer taciz hem korkutucu hem uyarıcı, heyecan verici olmuşsa bu kişinin hem kafasının karışmasına hem kendisini suçlamasına hem de tiksinmesine ve korkmasına neden olur. Mesela erkekler tarafından taciz edilen erkek çocuklar seksüel olarak kendilerini tam erkek olarak hissedemez. Erkek düşününce uyarıldıklarını düşündükleri için cinsiyet yönünde, seksüalite yönünde kafaları karışır. Belki de homoseksüel olabileceklerini düşünürler. Bir hastam, Ekrem'de diyelim, bir hastam vardı. Çocukkenki çocuk yurdunda yetişkin bakıcılar tarafından taciz edildiği ve onların penisini gördüğü için, ancak büyük penis düşündüğü zaman kendisini uyarılmış hissettiği için kafası karışıyordu. Eşiyle normal bir ilişkide zevk alamayınca ama erkeklerin ona dokunduğunu düşününce, zevk alınca kendisinde problem olduğunu düşünüyordu. Halbuki yaşadığı travmaydı. Travma tekrar vücudu harekete geçiriyor. O anki duyuları, hangi duyular varsa geri getiriyor. Bu da kafasının karışmasına sebep olmuştu. Ama çalışmalarımız sonucunda bunun nereden geldiğini kendinin anlama fırsatı oldu ve bu konuda biraz olsun kendi kontrolünü eline almaya ve bu tür arzuların uyarılmasını da azaltmaya sağladı. Ayrıca belli seksüel pozisyonlar geçmiş tecrübeyi dediğimiz gibi tetikleyip ilişkilerde zorluk yaşatılabilir. Ayrıca bu tür duyular ve duygular utanç yaratabileceği için seksüel yaşamda bu eşe açılınamaz ve sır olarak kalabilir. Sevgili arkadaşlar, burada gelen bir soru vardı, sizle paylaşayım. Çift terapisti olarak şiddet yaşayan çiftlerle nasıl çalışma kararı alabiliriz? Yani çalışabilmek için hangi etkenlere bakabiliriz diye bir soru var önümde. Şimdi eğer bu çiftler bir şiddet yüzünden mahkemeye düşmüşlerse bu konuda bu bize uyarıdır. Bu tür çiftlerle hazır olmadan çalışmamak için. Burada aşırı şiddet eşi kontrol etmek için kullanılıyorsa bu tür çiftlerle çalışmadan önce düşünmemiz gerekir. Eğer çiftler sorumluluk almıyorlarsa davranışı yüzünden, davranışlarının farkında değillerse bunun için de
aynı zamanda düşünmemiz gerekir. Bir de bu şiddetten konuşurken eğer çift bu konuda kesinlikle kendileri şiddetten konuşurken kendileri eğer çift şiddetten konuşurken daha bir sinirli hale geliyorsa, sinirleniyorsa bu konuda, eğer alışkanlıklar varsa, içki, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklar varsa, uzun dönem için belirli bir destekleri yoksa etrafta ve uzun dönem çalışmaya da niyetleri yoksa diyelim bunların, terapide konuşurken karşı taraf sonra onu cezalandıracak diye bir korkuları varsa bunların iyice değerlendirilip ona göre şiddet gören ya da şiddet kullanan çiftlerimiz için terapiden önce bunları düşünmemiz gerekir. Gerekirse kendilerinin işte girişkenlik kursuna gitmeleri ya da regüle edebilmelerini içerideki şiddeti, ondan sonra terapiye gelmeleri savunulur ya da ayrı ayrı çalışma yapılması bu çiftle sonra bir araya gelmeleri desteklenir. Tekrar kısaca değineceğiz arkadaşlar. Çocukluk travmasının seks ve seksüalite üzerindeki etkisi düşünüldüğünden çok daha büyüktür. Bu çocukluk travması deyince seksüel ya da seksüel olmayan travma ve taciz anlamına gelir. Şiddet, duygusal şiddet, fiziksel şiddet ve aynı zamanda seksüel taciz olarak. Bu survive yapan kişilerimizin güvenmesine, kendisi görünüş kişilik olarak kendilerine güvenmesi ve kişiliklerine güvenmesine, diğer insanlarla yaklaşmakta zorluk çekmelerine sebep olur. Kendilerine sınır koymalarına, ne zaman nerede sınır koyacaklarını bilemezler bu durumlarda. Ya da seksi zevkli bir durum olduğu diye düşünemezler. Seks onlar için en son gelen durumdur. Zevk en son gelen durumdur. Çünkü güvence ve güvenlik yoktur. Kendilerini güvende hissetmeyince vücutta korumaya girer. Ve aşk ve seks olayı karışıktır, kafa karıştırmıştır. Mesela bir hastam vardı. Seks yaptığı zaman aşkı seks dışında tutuyordu ve aşk duyduğu kişiye de arzu duyamıyordu. O ona sanki insest gibi geliyordu. Çünkü sevgi duyduğu kişi ve aynı zamanda seks arzu duyduğu kişi ikisi birbirine karıştığı için komplike bir durum yaratmıştı. Zaten travma yaşayan çiftlerimizde bu kafa karışıklığı çok önemli bir nokta, geçerli bir nokta. Özellikle cinsel tacizi düşündüğümüz zaman bu çiftlerimize olan etkisini, kendini seks duygularını ve arzularını açmakta çiftlerimiz zorlanırlar. Özellikle erken yaşta olunca, daha vücut gelişmemiş zamandan, Blue çağından da önce olduysa çocuğun bu konuda hem acı hissettiği için seksüel acı, fiziksel acı diyelim, orgazm olmasını etkiler ve büyük travma yaratır. Özellikle taciz eden kişi aynı zamanda çocuğa bakan kişi olursa bu daha da komplike hale getirir. Kompleks travma dediğimiz hale getirir ve güven ve kendini rahat bırakma olaylarını güçlendirir. Bu aynı zamanda flashback ve gece terörlerine, korkulara da sebep olur kişilerde.
Bu çiftlerimizin neyi arzu ettikleri ya da neyi arzu etmedikleri konusunda açık ve ne bilmedikleri ve anlamadıkları için bazen arzu ettikleri şeyin aynı zamanda travmayı tetikleyen şey olduğunu e, bilmezler ve diyelim eğer vajinaya ilaç sürerek arzu olacağını düşünebilirler ve ona zevk verebilir fiziken, duysal olarak. Ama bu aynı zamanda o kişinin ebeveyninin kendisine e, vajinayını temizlemek için ilaç süreceğiz, o zaman iyi olacak diye kendisine uyardığını hatırlattığı için tekrar travmatize yaşayabilirler aynı zamanda. Burada bir şartlanma olur vücutta bu durumda. Yani arzu edilen şey, zevk veren şey aynı zamanda travma tetikleyici ve korkutucu olabildiği için. Ve daha önce de dediğim gibi çocukken tacize uğrayan erkeklerde de bu yetişkin erkekler tarafından hem uyarıldıkları hem de aslında kendileri heteroseksüel olabilir. Bu da onların anksiyete yaşamasına ve seksüel kişilikleri bakımından kafalarının karışmasına sebep olur. Sevgili izleyicilerim, bu konuların hepsini teker teker sizlerle açacağım ve detaylıca anlatacağım. Bu bir genel anlatım bu aşamada. Her hafta devam ettikçe travma yaşamış çiftlerle nasıl çalışırız? Her konuda, duygusal regülasyon konusunda, mentalization dediğimiz dışarıdan kendimizi görme ve içeriden karşımızdakini görme konusunda, onları anlama konusunda, aynı zamanda nasıl duygusal regülasyona yardımcı olabiliriz çiftlerde, nasıl bir uyum sağlayabiliriz? Bu konularda detaylıca konuşacağız. Lütfen abone olmayı unutmayınız ve sorularınız olursa lütfen bize yazınız. Hoşça kalın.